Türkiye'yi çok seviyorlar. Abi hayranlar Türkiye'ye. Kafa kesen ve kafatası biriktiren kabileler var arkadaşlar burada. Gayrimilli hasıla yılda 90.000 dolar. Bu da bu ülkeyi dünyanın en zenginleri arasında yapıyor. Burada arkadaşlar devlet vatandaşından vergi almıyor. Brunei zenginliğiyle biliniyor. Brunei petrolüyle, gazıyla biliniyor. Ülkede saat 8'den sonra 9'dan sonra tabiri caizse hayat bitiyor. Bir rivayet o ki burada sadece 7 tane Türk yaşıyormuş. Dünyanın bir ucundan bu videoyu size ulaştırmama katkı sağlayan sağlıklı su arıtma cihazı Aura Sebulon sponsorluğuyla başlıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebulon Unique sunar. Ve dünyanın en küçük ülkelerinden ama en zengin ülkelerinden bir tanesindeyiz. Bu ülke şeriatla yönetiliyor. Burası bir Güneydoğu Asya ülkesi. Borneo adasında bulunuyor ki bu ada dünyanın en büyük 3. adası. Bu adayı 3 ülke paylaşıyor. Malezya, Endonezya ve benim şu anda bulunduğum Brunei. Brunei çok küçük bir ülke. O kadar küçük ki bizim Zonguldak'tan 1,5 kattan biraz daha fazla büyük bir ülke. Nüfusu ise 460 bin. Müslüman bir ülke, şeriatla yönetilen bir ülke. Ben de bugün size öyle bir yerde giriş yapmak istedim ki arkamda Brunei Frame dedikleri Brunei çerçevesi var. Bunun benzerini Dubai'de görmüştük hatırlarsanız videoları izleyenler. Onun bir farklı versiyonunu yapmışlar. Burası barış memleketi olarak biliniyor. Ben size genel bilgileri verdikten sonra ilk izlenimlerimi de aktaracağım. Bu videoda hem buraya gelişim, geçirdiğim süreçler, yaşadığım zorluklar bunlardan bahsetmek istiyorum. Sonra buranın turistik yerlerini, turistik olmayan yerlerini, mümkünse kabilelerini, çok değişik köyler var. Hemen bir tanesi arkamda, o köye de gideceğiz. Suyun üzerinde köyler var. Kabilelerin çok değişik uygulamaları var. Hepsini bu Brunei serisinde izleyeceğiz. O yüzden kanala abone olursanız sevinirim. Burada Türk'üm deyince, Müslümanım deyince böyle kapılar açılıyor. Bilmiyorum ama ben kayda girmeden önce biraz insanlarla iletişime geçtim. Ve çok samimi geldi. İnsanlar yüzünüze bakıp tebessüm ediyor. Böyle bir hinlik, bir kinlik hiçbir şey görmedim. İlk izlenimim benim çok olumlu, çok güzel. İnsanlarla daha fazla iletişime geçeceğiz. Onlar da zaten iletişime açık. Ama yine ne olursa olsun bir şeriat ülkesindeyiz. İnsanların özel alanını ihlal etmek istemiyorum. Burada hala şer'i hükümler var. Hatta bazı kurallarıyla da böyle dünya gündeminde yer buldular. Bunlardan bir tanesi de eşcinsellere uyguladıkları yaptırımlar. Bunun cezası idam arkadaşlar. Bu ülkede dediğim gibi sigara içmek yasak. Bu ülkede alkol kullanmak yasak. Sadece yabancılar belli bir miktarda alkol sokabiliyor. Gece hayatı, gece kulübü vesaire yok. Dün burada tanıştığım biri şey dedi. Burada gece hayatı, alkol, uyuşturucu vesaire olmadığı için burada hiç problem yok. Burası dünyanın en güvenli ülkesi dedi. Güvenliği de hissediyorum. Ama şunu da belirteyim. Bakın mesela arkamda arkadaşlar geçiyor. Bu arkadaşlar burada turist, el ele tutuşuyorlar. Belli bir sınır aşmadıktan müddetçe burada insanlar rahat bir şekilde yaşıyor. Şeriatla dediğim için böyle aklınızda çok katı kuralların olduğu bir yer gelmesin. Ben de bugün böyle bu şekilde geziyorum. Yani şer'i hükümler var. Ama bu Müslümanlara uygulanıyor anladığım kadarıyla. Yabancılar bu konuda biraz daha rahat. Zaten küçük bir ülke, kendi halinde bir ülke. Bir de öyle bir coğrafi konumu var ki yani ülke aslında 2 parçadan oluşuyor Borneo Adası'nda ve ortadaki parça Malezya'ya ait. Malezya'ya ait olduğu için de daha önce insanlar buradan kendi topraklarına geçerken Malezya'ya girçik yapmaları gerekiyormuş ve demişler ki bu iş böyle olmaz ve dünyanın en uzun köprülerinden bir tanesini yapmışlar. 30 kilometre boyunca uzanan böyle bir köprü yapmışlar. Rahat rahat gidip gelsinler diye. Peki bu ülke nasıl anılıyor? Arkadaşlar Brunei temizliğiyle biliniyor. Brunei zenginliğiyle biliniyor. Brunei petrolüyle, gazıyla biliniyor. Brunei yağmur ormanlarıyla biliniyor. Küçüklüğüyle biliniyor. Barış memleketi olarak anılıyor. Bunların hepsini biz yaşayarak gözlemleyeceğiz. Size de sunmaya çalışacağım elimden geldiğince. İlk dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi o kadar zenginliğe rağmen yani halkın sade yaşam sürmesi. Halk pazarlarında yemek yiyip böyle gösterişe kaçmayan bir halkı var. İkili ilişkilere bakınca anlıyorsunuz. Böyle insanlara yukarıdan bakmıyorlar. Gözünün içine bakıp tebessüm ediyorlar. Memleketi soruyorlar. Bir soru sorduğumda ellerinden geldiğince yardım etmeye çalışıyorlar. Benim ilk izlenimim olumlu. İnşallah bu şekilde de devam eder. Hatta sadece en büyük problemimi ülkeye gelirken yaşadım. Ya diyeceksiniz ki Melih, ülkeye girişte vize yok. Nasıl bir problem yaşadın ki Brunei'ye girerken? Yani arkadaş diyorum ya bazen böyle olmayınca
sadece olmuyor. Girdikten sonra herkes işte yabancılar özellikle bir form doldurması gerekiyor. Ki bu arada Brunei yetkililere söylemek isterim. Abi o bilgisayarları bence değiştirseler daha iyi olur. Bu zenginliğe o bilgisayarlar yakışmıyor. Çünkü bilgisayardan hata verdi, yapamadım. Neyse telefondan hallettim. Giriş formunu doldurdum. Gişelere doğru ilerledim. Memurların olduğu yere doğru. Ve memur hanımefendi dedi ki beyefendi üzerinizde nakit var mı dedi. Ben de dedim ki nakit yok, kredi kartı var dedim. Çünkü öyle bir dünyaya geldik ki artık yani otobüslere bile kredi kartıyla ödeme yapıyoruz. İşte Singapur'dan gelmişim, işte Dubai, işte Malezya, orada da çok fazla yaygın. İşte otobüs, metrolarda falan özellikle her yerde geçiyor. Bir de gidiyorsunuz her yerden para çekiyorsunuz artık. Global bir dünya. Dedi ben sizi alamam dedi bu şekilde. Dedim ki hanımefendi yani ben hani dünyayı geziyorum. Gittiğim ülkelerde de bir problem olmuyor. Yani kendimi idame ettirecek kadar param var. Sizinle beraber dedi ATM'ye kadar geleceğim. ATM'de para çekeceksiniz. Öyle size izin verebilirim dedi. Ben de tamam dedim. Ve benim ülkeye girişim tam olarak böyle başladı. Ama yaklaşım biçimleri falan çok güzeldi, çok hoştu. Yardımcı olmaya çalıştılar. Ve hatta da şey dediler yani bir hatıra fotoğrafı çekin dediler. Ülkeye girerken böyle elimde Brunei parasıyla beraber bir hatıra fotoğrafı çektirdim. Para demişken hemen paradan bahsedeyim. Bir defa paraları çok kaliteli. Bu su geçirmeyen, kırışmayan paralardan bir tanesi. Ki zaten dünyanın da değerli paralarından bir tanesi. Şu gördüğünüz para Brunei doları. Brunei dolarının üzerinde sultanımızın fotoğrafı var. Sultanımızdan bahsedeceğim. Sultanımızın sarayından bahsedeceğim. Bu konu çok önemli. Yani ayrı bir video başlığı altında bunu bahsedebilirim. Brunei parasının şöyle bir özelliği var. Singapur dolarıyla eşit değerde bir para ve burada Singapur dolarını da harcayabiliyorsunuz. Aynı şekilde Brunei dolarını da Singapur'da harcayabiliyormuşsunuz. Ama bu pek yaygın değilmiş. Bir Brunei doları an itibariyle 33 lira civarında. Şu gördüğünüz para 5 dolar. 5 dolar yani 165 lira civarında. Buraya gelirken 5-6 kilometrelik bir yol yaptım. Ve burada Uber gibi uygulamalar yok. Burada Dart adı altında bir aplikasyon var. Aklınızda bulunsun. Eğer yolu Brunei'ye düşen olursa Dart'ı indirebilir. Dart'la beraber Dart Driver olarak yazabilir. Cash de ödeyebiliyorsunuz, nakit ödeyebiliyorsunuz ki dediğim gibi buraya gelirken nakit bulundurmakta fayda var. En azından bir miktar dolarla gelin ki benim gibi biraz kapıda uğraşmamış olursunuz. Hemen geçersiniz. Ve buraya gelirken de 5 dolar ödedim. Çoğu yere giderken zaten 5 dolar ödüyorsunuz. Özellikle taksilerde. Toplu taşımaya gelirsek arkadaş burada toplu taşıma pek yaygın değil. İnsanlar ya arabalarıyla gidiyor ya da genelde taksi kullanıyor. İşte bu Dart kullanıyorlar. Ben hatta havalimanından geldikten sonra otobüs beklemeye başladım. Bekle Allah bekle. Otobüs gelmiyor. Dedim ki bu böyle olmayacak. Eski sisteme dönmeliyim dedim. Seversin otostop çekmeyi. Otostopla ben şehir merkezine kadar geldim. Hatta havalimanının girişinde ilk böyle el attığım arkadaş durdu. Onlar da daha bir hafta öncesinde Türkiye'den gelmişler ve Türkiye'yi çok seviyorlar. Abi hayranlar Türkiye'yi. Camilerini gezmişler. İşte Kapadokya'yı gezmişler. İstanbul'u gezmişler. Antalya'yı gezmişler. Bayılıyorlar yani. Bir de dediğim gibi Müslüman ülkelere karşı ayrı bir sempatileri var anladığım kadarıyla. Gördüğüm kadarıyla maneviyatlarına dikkat etmeye çalışan bir halk. Baktığın zaman halk aslında Malay. Yani eskiden burası Malezya'ya aitti. Sonra buraya kim geliyor? Tabii ki Britanya geliyor. Neden? Çünkü burada petrol var arkadaşlar. Çünkü burada gaz var. Ne oluyor? Britanya diyor ki biz sizin diyor petrolünüzü çıkartabiliriz. Bunu diyenler kim? Şu anda bizim her yerde gördüğümüz Shell petrol ofisleri var ya onlar. Shell buraya geliyor ve petrolü çıkartıyor. Ama diyor ki bunun %49'u benim. Hala bu ülkeden çıkan petrolün %49'u Shell'e gidiyor arkadaşlar. İşletmeleri onlara ait. Bununla beraber ülkenin en büyük gelir kaynağı zaten petrol ve gaz. O yüzden paraları değerli. Yani bu ülkede petrol çok fazla ama lüks yok. Ülkeleri kıyaslamayayım ama gittiğim ülkeler arasında da farklılıkları görüyoruz. Siz de görüyorsunuz, izliyorsunuzdur. Dubai'den geldik. Dubai de petrol zengini bir ülke. Baktığınız zaman Singapur'dan geldik. Singapur'da deniz ticaretiyle zenginleşmiş. Singapur'da da aynı şekilde Britanya, İngiltere şirketleri ağır basmış. Sömürmediği çok az ülke kalmış yani Britanya'nın. Her ülkede bulunmuş. Şu gördüğünüz 100 Singapur doları, şu gördüğünüz 1 Singapur doları ki 1 Singapur dolarıyla yemek yiyebiliyorsunuz. 33 liraya yemek yiyorsunuz abi. 1,5 Singapur dolarına yemek yiyebiliyorsunuz. Gece pazarı var. Oraya da gideceğiz. Ülke bana çok uygun geldi. Evet, küçük bir oda. Penceresiz bir oda.
25 dolar baktığınız zaman. Ama özel oda işte, kliması vesaire var. İhtiyacımızı karşılıyor, görüyor. Dostlarım, bu ülkenin %65'i Malay, %10'una yakın Çinli, %6-7 oranındaysa Borneo adasında yaşayan yerli kabileler var. Bu kabilelerle bilmiyorum denk gelebilir miyiz ama size bu kabilelerden kesinlikle bahsetmek istiyorum. Kafa kesen ve kafatası biriktiren kabileler var arkadaşlar burada. Çok ilginç konular. Biraz güç gösterisi yapacağım derken kafatası koleksiyonu yapan insanlar diyebilirim. Tabii ki şu anda bu geleneklerini devam ettirmiyorlar ama ilerleyen zamanlarda hem tabiata temas etmeye çalışacağız. Tabiata temas ederken de bu kabilelerden bahsedeceğiz. Bunun yanında da aslında burada bir de yağmur ormanlarına gitmek istiyorum. Ülkenin büyük bir kısmı yağmur ormanı. Tabiata saygılılar. Borneo zaten genel olarak böyle yağmur ormanlarının bulunduğu bir yer. Değişik maymunlar var, timsahlar var arkadaşlar burada. Beni izleyenler bilecektir ki yaban hayatına ilgiliyim, alakalıyım. Timsahları gözlemleyebilirsem de onları da size göstereceğim. Demin söylemeyi unuttum arkadaşlar. Kişi başına düşen gayrimilli hasıla yılda 90 bin dolar. Bu da bu ülkeyi dünyanın en zenginleri arasında yapıyor. Bu zenginlikleri onları dediğim gibi böyle şaşalı bir hayata sevk etmemiş. İnsanlar gayet normalinde yaşıyorlar. Kimse kimseye yukarıdan bakmıyor. Sadece zenginlikleri şöyle göstereyim. Buraya geldiğimden beri böyle camilere bakıyorum. Camilerin arkadaşlar kubbe kısmı altın. Yani farklı farklı rivayetler var. İşte şu kadar kilogram altın, bu kadar kilogram altın diye. Ama genelde camilerin mimarisi tam olarak böyle. O dikkatimi çeken şeylerden bir tanesiydi. Hemen orada da cami var. Bakın bu tarafta da cami var. Ve bir şey dikkatinizi çekti mi? Abi ülke çok böyle sakin ve sessiz. Yani merkezi lokasyonlara da gideceğiz. İnsanların arasında da yürüyeceğiz. Bu ülkede saat 8'den sonra 9'dan sonra tabiri caizse hayat bitiyor. İnsanlar erken yatıyor. Erken kalkıp işlerinin başına geçiyorlar. Burada bir de ekspatlar da var. Benim karşılaştığım insanlar vardı. İşte Pakistanlı vardı. Bangladeşli, Hintli var. Bir rivayet o ki burada sadece 7 tane Türk yaşıyormuş. Yani koca ülkede toplam 7 Türk yaşıyormuş. Bulabilirsem o Türkleri de bulacağım. Sadece bu ülke için buraya gelinir mi? Bence gelinmez. Ama şu şekilde yapılabilir. İşte Borneo Adası'na gelinir. Borneo Adası'nda 3 tane ülke var. Hem Malezya'yı görebilirsiniz, gezebilirsiniz. Hem Brunei'yi gezebilirsiniz. Aynı zamanda da Endonezya'yı gezebilirsiniz. 1,5-2 gün ayrılabilir. Şehrin merkezi görülebilir. Hani ben toplamda 5 günlük vize aldım ki girerken size soruyorlar ne kadarlık vize istersiniz diye. Ben de dedim ki 5 gün falan kalırım dedim ama herhalde 3-4 güne bu ülkeden çıkmış olurum. Farklı bir ülkeye geçiş yapacağım. Arkadaşlar bakın şu arkamızda gördüğünüz yerde timsahlar yaşıyor. Daha önce burada yüzüyorlarmış. Sonra olaylar olunca işte hani bu timsahlar görülmeye başlayınca insanlar bu yüzme işinden vazgeçmişler. Suyun rengi çok kahverengi geldi bana. Siz ne diyorsunuz? Ve suyun üzerinde kurulu bir köy olduğu için de orada da ulaşım bu teknelerle sağlanıyor. Ve ülkenin başkenti Bandar Seri Begawan. Ülkenin bir yeni modern hali, bir de yüzlerce yıl yaşadıkları denizin üzerinde kurulmuş bu köy. Buraya gideceğiz. Vaktimiz var. Genelde buraya gelen turistlerin de gittiği bir yer. Ve ülkenin yönetim biçimi. Arkadaşlar bu ülke monarşiyle yönetiliyor. Mutlak monarşi. Ve bu monarşi İslam. Ülkenin kralı var ama kral kararlarıyla veyahut da yönetimde kalma süresiyle dünyada bilinen bir kral. Dünyanın en zengin krallarından. Kendine müthiş bir saray yaptırmış ki araçları ve internette akıl almaz şeyler yazıyor. Kralın tam adını telaffuz etmek istiyorum. Brunei kralının adı Sultan Hacı Hasan al-Bolkiah Muizzidin Vadanullah İbni al-Marhum Sultan Hacı Ömer Ali Sayfuddin Saadul Kahiri Vaddian. Gerçekten uzun bir ismi varmış. Dünyada en uzun ismi olan devlet insanlarından bir tanesidir muhtemelen. Ama kısaca Hasan el-Bolkiah Muvazzeyddin diyorlar. Yani kısaltılmışı bu. Ama ismi gerçekten bayağı bir uzunmuş. Kendisi hem devlet başkanı, hem başbakan, hem savunma bakanı, hem maliye bakanı. Yani tabiri caizse tek adam sistemi. Ve sultanımız 1967'den beri tahtta. Bu demek oluyor ki an itibariyle
58 yıldan fazla süredir tahtta olan bir sultandan bahsediyoruz. 21 yaşında tahta oturmuş. Şu anda 80 yaşına geldi. Görsellerle kendisinin fotoğraflarını da sunayım. İnternette biraz araştırayım dedim. Kendisinin hakkında şöyle şeyler de yazıyor. Kendisinin 3 tane evliliğinin olduğunu yazıyor bu süre zarfında. İlk eşi, resmi eşi hala kendisiyle beraber kraliçe. Ve bunun yanında bir tane hostesle evlenmiş. Bir süre sonra evlilik bitmiş. Yine aynı şekilde Malezya'da bir televizyon sunucusu spikerle yine aynı şekilde o evliliği de bitmiş. İnternette hani kimdir, nedir, değildir diye yazınca bu tarzda bilgiler çıkıyor. Kendisi modern zamanlarda tahtta kalan en uzun yöneticilerden bir tanesi. Şöyle size ayrıntıları görmüşken hemen göstereyim. Arkadaşlar para çektiğim ATM'de BIBD olarak geçiyor. Buradaki vergilendirmelerden bahsedeyim. Bilmiyorum burada hiç iş yapan bir Türk var mı? Ama burada arkadaşlar devlet vatandaşından vergi almıyor. Sosyal bir devlet. Genellikle karşılaştığım Bruneiyolar, biraz sohbet ettiğim Bruneiyolar da ekonomik olarak iyi bir seviyedeler. Böyle bilinçliler, eğitimliler. Hepsi İngilizceyi biliyor. Burada İngilizce konuşuluyor, Malayca konuşuluyor, Çince konuşuluyor ki Çinliler bu bölgede de varlar. %10'luk bir kısım. Onlar da kendi yemeklerini getirmişler. Kendi inançlarını, ritüellerini devam ettiriyorlar. Müslümanlar da aynı şekilde ibadetlerini yerine getiriyorlar. Hala böyle şey görüyorsunuzdur. O sakinlik, sessizlik, insanların olmaması ki özellikle de namaz vakitlerinde falan zaten tamamen insanlar ortadan çekiliyor. Ya bir de normalde ben aslında içeri girecektim ama bütün kıyafetlerimi yıkattığım için ve üzerimde şu an şort olduğu için camiye de giremiyorum. Çok sakin, çok sessiz ya. Abi şu ışıkları kapatsak mı ya? Bunlar buradan kapanmıyor. İsraf be kardeşim be. Gemiyi görmüşken şu anda bir sınırımızda Çin denizine yakın. Çin denizi eskiden korsanlarıyla meşhur. Oraya yakın bir alandayız. Bak teyzem nasıl güleç ya. Nasıl yüzler gülüyor. Food Street. Bak ülkenin Food Street'i bile çok tatlı ya. Küçücük. Ya ben şöyle söyleyeyim. Bu videoyu eğer böyle Türkler izliyorsa ve esnaflığı falan da varsa ve artık farklı bir ülkede bir gelir kapısı arıyorsa bence Brunei'yi düşünebilir. Çünkü bu arkadaşlar yemek yemeyi seviyorlar ve bizim mutfağımızla alakalı şeyler de biliyor. Yani pasaportları çok güçlü olduğu için insanlar seyahat edebiliyor. Dünyanın en güçlü pasaportlarından bir tanesi. Bana da soruyorlar böyle yani sizin pasaportunuz nasıl diyorlar. Ben de diyorum ki abi bizim pasaportumuz yani çoğu ülkeye vize almamız gerekiyor. Avrupa'ya gitmekte zorlanıyoruz vesaire. Kendileri abi çoğu ülkeye vizesiz bir şekilde çok rahatça gidebiliyor. Yani resmen çifte standart ya. Yani Çinli arkadaşlarla karşılaştık geçen günü. İşte onlar ülkeye girerken vize almıyorlar. Bizim ülkemize girerken vize almıyorlar. Biz onların vize ülkesine giderken vize alıyoruz. Hatta alamıyoruz yani zor. Diyor ki ya hiç adil değil diyor. Çünkü diyen Çinli yani kendi ülkesi için hiç adil değil diyor. Üzülüyor insan ya. Biz gitsek, görsek, göstersek, onlar da bizim ülkemizi göstersek fena mı? Çok da güzel olur. Ama gel gelelim işte dediğim gibi bazen istediğimiz gibi olmuyor. Burada böyle alışveriş merkezi gibi bir yer var. Ben mümkünse esnaf lokantasından yemek istiyorum. Halkın içerisinden bir alanda yemek istiyorum. Bakalım bulabileceğiz mi? Şu anda bana yeşil yandı ama yayaya aşırı saygılar. Yani adımını attığın zaman trafik ışığı olmadı hiç fark etmez. Direkt yayaya yol veriyorlar. Naif insanlar abi. Ben sevdim. Brunei halkını sevdim arkadaş. Çinlilerin olduğu yerde hemen altın var abi. Çinliler altın işinde iyiler. Piyasayı ellerinde tutmuşlar. Bakın size kusura bakmayın bu sefer kendimi çok gösterdim. Etrafta pek gösterecek bir şey olmadığı için. Şöyle bakalım mı? Fiyatlara bakalım. 5 dolarla 10 dolar arası. Selamünaleyküm. Hello. Arkadaşlar şöyle hemen izin aldım girerken. Dedim ki size etraftan göstereyim. Kıyafetleri, ürünleri, neleri var, neleri yok ve fiyatlar ne kadar. Mesela şöyle bir şey. 10 Brunei doları. 10 Brunei doları ne kadar? 330 lira civarında şöyle bir tişört alabiliyoruz. Acaba bunlar orijinal mi diyeceğim de orijinal değil. 330 liraya. Muhtemelen bunlar da Çin'den geliyor olabilir. Coming from China? From which? Malaysia and Singapore. Malezya ve Singapur'dan geliyormuş. Original brand or original? It's not original. Okay. Thank you so much. Küçük alan olduğu için hani üretimde çok fazla yerlerinin olduğunu düşünmüyorum. Ayakkabılar ne kadar? Mesela 25 dolarla 30 dolar arasında. Çoğu 25 Brunei doları. Çakma neticesinde. Aha tam bir esnaf lokantası. Tam hayatın içerisinden. Selamünaleyküm.
This is the local food. Local food. Local food only. I want to try local food. Yeah. Lokal yemek diye deneyebileceğimiz bir yere. Bunlar patlıcan muhtemelen, balık, tavuk, kırmızı et, tavuk. Oo, şu tatlar da çok güzel oluyor ha. Rice and this one and salad but no spicy please. Acaba şundan denesem mi ki ya? Bu patlıcana benziyor. Patlıcan musakka gibi. Rice and salad and little bit this one and chicken. Tavuk pilavdan devam. Şöyle bir şey deneyeyim ya. Susu soya. Oh, ablam salatayı koydu. Pirinci koydu. Okay. Patlıcan musakka gibi o da. And the rice. You want ice? No, thank you so much. Strong? Okay. Arkadaşlar şöyle bir yemek. Okay, thank you. Do you have a spoon? Abi şurada ellerimizi de yıkayalım. Buradayken kendimi vallahi böyle küçük bir Anadolu şehrinde geziyormuş gibi hissediyorum. Thank you so much. Bakalım. Şu susu soyayı çok merak ettim. Soya Güneydoğu Asya'da kullanılıyor zaten. Çok fazla tüketiliyor. Çok güzel. Vallahi benim ağız damak tadıma uydu. 10 üzerinden 8'i var. Şöyle bir şey. 1.3 Brunei doları. Haydi bismillah. Patlıcan musakka gibi. Tadı güzel. Salatalara genelde çok baharat atıyorlar. İnşallah atmamışlardır. I'm Muslim. Türkiye, Turkey. Yeah. Müslüman mısın diye soruyorlar. Kendi hallerinde insanlar, yaş ortalaması genelde çok genç görmedim. Geneli yaşlı bir nüfusu var. O zaman yemeğimizi yiyelim, sonra devam edelim. Buradan sevdiğim yanlarından bir tanesi saygılılar abi insanlar. Bak, arkadaş ben geçtikten sonra bile durdu. Şeyi merak etmiştim ben, Brunei ismi nereden geliyordu merak etmiştim. Buraya rivayet o ki tabii ilk kurucuları geliyor. Burayı görüyor ve diyor ki Baruna. Yani bura nere? Şaşırıyor muhtemelen böyle. Oradan Brunei olduğu söyleniyor. Bir ikinci rivayet o ki Varunai. Varunai de işte deniz ve denizcilik kelimelerinin türevlerinden geldiği söyleniyor. İkisinden birisi, artık hangisi sizin hoşunuza gidiyorsa, paşa gönlünüz hangisine inanmak istiyorsa. Yemeğimizi yedik. Ülkeye giriş videosunu çekmek istedim. Dersime bir miktar çalıştım. O yüzden videoyu böyle bölüm bölüm yapmak istiyorum. Giriş, gelişme, yemek, arka sokaklar, ormanlar, kabileler ve sonuçla Brunei video serisinin bitirmek istiyorum. Şöyle bir yere geldim. Dünyanın en büyük yüzen köylerinden bir tanesi karşıda. Buranın, yani Brunei'nin aslında kalbi diyebilirim, doğduğu yerler. Bu insanlar eskiden bu yüzen köylerde yaşarlarmış. Tekne turu yapılıyor. Arkadaş da beni çağırıyor 2 saattir gel diye. Bu şekilde teknelerle tur yapılabiliyor. Tahminim 15 Brunei doları falan. Sormadım ama az sonra arkadaşa sorarım, bakarım ne var ne yok diye. Belki küçük bir tekne turuyla da çıkabiliriz. Arka tarafta da beni çeken ormanlar var. Yağmur ormanları. Oralara gitmek istiyorum. Birkaç kişiye sordum. Dediler ki dikkat et. Burada maymunlar var ve maymunlar bazen saldırabiliyor. Bir de çok tipik maymunları var. Hani öyle böyle burnu böyle kocaman olan maymunlar var ya. Onlar da aynı şekilde bu ormanlarda yaşıyor. Böyle bence bir giriş videosu güzel oldu. Benim hoşuma gitti. Zaten eldeki stok görüntülerle de videonun üzerine, konuşmamın üzerine koyacağım ki sadece benim sıfatül eşkali görmemiş olasınız. Videoyu burada bitirelim. Beğeni, yorum ve hype'larınızı bekliyor olacağım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.